Bezos, Amazon'un kurucusu. Adını dünyanın en zenginleri listesinde görmeye alıştığımız bir isim. Uzay seyahati gibi pahalı hobilerle sık sık gündeme geliyor ancak aynı zamanda ciddi politik meselelerle de anılıyor. Peki Jeff Bezos kim? İçeriye geçmeden önce her hafta yeni bir ismi anlattığımız serimizi kaçırmamak için GZT'ye abone olmayı ve bizi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ben Duygu Göktürksoy'dan ve karşınızda Jeff Bezos'un profili. Küçük bir online kitap satış mağazası olarak kurduğu Amazon bir imparatorluğa dönüştü. Çocukluk hayali Blue Origin projesi ise uzayı aştı. Washington Post'u satın alması ise onu medyada da güçlü bir figür haline getirdi. Peki Jeff Bezos bu noktaya nasıl geldi? Bezos 12 Ocak 1964'te ABD'nin New Mexico eyaletinde dünyaya geldi. Tam adı Jeffrey Preston Jorgensen. Küçük yaşlarda ailesi maddi sebeplerden dolayı New Mexico'dan Houston'a, oradan da Miami'ye taşınan Bezos, liseyi Miami Palmetto'da okudu. Oldukça çalışkan biri olan Jeff, Florida Üniversitesi'nde öğrenci bilim eğitim programına kabul edildi. Başarılı notlarla mezun olurken kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında uzaya koloni kurma hayalinden bahsetti. 1986'da Princeton Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve kariyerine Feitel firmasında başladı. Bezos'un iş dünyasındaki kariyeri de en az eğitim hayatındaki kariyeri kadar hızlı ve başarılıydı. Feitel'da sadece bir sene içinde yükselerek teknoloji ve iş geliştirme departmanında müdür yardımcısı olduğunda henüz 23 yaşındaydı. 1998'e kadar burada kalan Jeff daha sonra Wall Street'e adımını attı. Bankers Trust Company'ye girdi ve 10 ay içinde en genç başkan yardımcısı oldu. 1990'da ise Shaw Hedge Fund'da doğrudan başkan yardımcısı olarak işe başladı. Shaw Hedge Fund'da çalıştığı sırada şirketine Amazon projesini önerdi ama kabul edilmedi. Jeff de istifa edip projesini hayata geçirmeye karar verdi. Böylece 1995'te Amazon'u kurdu. Yıllar ilerledikçe Amazon sitede kitap satışından çok daha ileri giderek ürün yelpazesini genişletti. Bugün site günlük 100 milyon doları bulan cirosuyla e-ticaret sektörünün zirvesinde. Ancak Jeff'in devasa serveti sadece Amazon'a dayanmıyor. Hatta Amazon olmasa da Jeff yine de $1 milyarderi olacaktı. Sebebi büyük markaları henüz küçükken tespit edip yatırım yapmaktaki başarısı. Jeff Bezos'la ilgili az bilinen bilgilerden biri onun Google'a yaptığı yatırım. Şirket henüz yeni kurulurken Jeff, büyük bir gelecek gördüğü Google'ı ve Stanford mezunu iki kurucusu Larry Page ve Sergey Brin'i radarına aldı. Jeff'in Amazon'un da yönetici pozisyonunda görev yapan Ram Shriram, üniversite yıllarında bu ikilinin danışmanlığını yapmış. Jeff bu bağlantıyı kullanarak bir kahvaltı organize ediyor ve bu kahvaltıda ikilinin şirketi Google'a $250.000 yatırım yapmayı teklif ediyor. Aslında Google için erken fonlama süreci bitmiş olmasına rağmen Jeff ikiliden $250.000 karşılığında 3.3 milyon hisse alıyor. Bu yatırımın şu anki değeri yaklaşık $5 milyar. Ticari başarılarının ardından Jeff, üniversite yıllarında kürsüden söylediği hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı ve Blue Origin projesini 2000'de hayata geçirdi. Merkezi Washington'da bulunan şirketin amacı uzay araştırmalarını gerçekleştirmişti. Daha açık ifadeyle uzaya çıkmaktı. Bu amaçsa geçtiğimiz günlerde gerçeğe dönüştü. Jeff, Blue Origin'in New Shepard isimli uzay aracıyla 1,5 dakikalık uzay seyahati gerçekleştirdi. Bu uzay seyahati Jeff için sadece bir merak ve çocukluk hayali değil. Uzun süredir dolar milyarderleri arasında başlayan yarışta da bir adım. Çünkü eskiden devletler arasında soğuk savaşa dönüşmüş olan uzay yolculukları artık zenginler arasında bir güç gösterisi. Jeff daha önce uzaya seyahat yapmış Virgin Group'un sahibi Richard Branson ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın arasına ismini yazdırarak adeta bu yarışta ben de varım dedi. Ancak Jeff güç konusundaki yarışının uzayla ve teknolojiyle sınırlı olmadığını 2013'te Washington Post'u satın alarak ispatladı. Bu hamlesi ise gazetenin özellikle düşünce bölümüne güldüren başlıklarla yansıdı. Bir düşünce yazı, milyarderlerden para çekmek için vergi kurallarını değiştirmeden önce 2 kez düşünün başlığını taşıyor. Başka bir yazı, milyarderlerin uzay yarışı geri kalan hepimizin yararına başlığını taşıyor. Başka bir yazıysa zenginlere ödeme yapmanın en akıllı yolu servet vergisi değil başlığını taşıyor. Bunlar sadece son 2 ayda Washington Post'ta çıkan 3 yazı. Öyle görünüyor ki ya gazetenin çalışanları patronlarının gözüne girmede büyük bir yarış içerisinde ya da Jeff koca gazeteyi
kişisel bloğuna çevirmiş durumda. Tüm bu güçlü pozisyonuna ve medya yatırımlarına rağmen Jeff kamuoyunda kendiyle ilgili oldukça fazla negatif yoruma sahip. Bunun sebeplerinin başında Amazon'daki çalışma koşulları geliyor. 2018'de şirketin ABD'deki merkezinde çalışanların bir bölümü gıda yardımının da aralarında olduğu federal yardımlara başvurmak zorunda kaldı. Bunun sebebi ise şirketin çalışanlara saatlik yalnızca $11 ödüyor olması. Bu para ise ABD koşullarında yaşanabilir ücret olmanın çok altında. Senatör Bernie Sanders bu duruma müdahale etmek için Senato'ya Stop Bezos Act yani Bezos'u durdur yasası adını verdiği bir taslak sundu. Bu koşullar sadece düşük ödemelerle sınırlı değil. İngiltere'de yapılan gizli bir araştırma, Amazon tarafından konulan hedeflerini tutturabilmek için çalışanların tuvalete dahi gidecek vakit bulamadığını ortaya çıkardı. Business Insider'a konuşan bir Amazon çalışanı ise elini kapıya sıkıştırması ardından kendisine tıbbi müdahaleden önce işini bitirmesinin söylendiğini aktardı. Şüphesiz ki Jeff Bezos başarılı bir girişimci ancak ortaya çıkan skandallar devasa servetinde işçilere yönelik acımasız politikalarında payını gizleyemiyor. Bununla beraber değişen dünya, değişen güç yarışlarını da beraberinde getirdi. Milyarderlerin arasında süren bu rekabet bize şaşıracağımız daha çok manzara gösterecek. Ancak Jeff Bezos yakın tarihte de bu manzaranın değişmeyen isimlerinden biri olmayı sürdürecek.